bölümden herkese selamlar. Bu bölümde bluzu öreceğiz. Jileyi öreceğiz. Ve ayakkabıları öreceğiz. Şimdiden keyifli örgüler, kolay gelsin. Bluzu örelim. Zincirle başlıyoruz. 29 tane zincir çekelim. 29 zincir çektim. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. 28 sık iğne örelim. Zincirlerin üzerine 28 sık iğneyi ördüm. Şimdi zincir çekeceğim, ilik açacağım. Karşısına, bu iliklerin karşısına düğme dikeceğiz sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. İlk ilmeğime sık iğne örüyorum. Benim düğmem bu halkadan geçiyor. Ona göre ayarladım zincir sayısını. Şimdi bir sık iğne ördük. 1, 2, 3, 4 sık iğne ördüm. Artırma yapacağım fakat aynı ilmeğin içine 3 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Aynı ilmeğin içine 2 değil 3. Normalde artırma yaparken 2 tane sık iğne örüyorduk. Bunu W olarak ekrana yazacağım. Aynı ilmeğe 3 sık iğne yaptık. 4 sık iğne, aynı ilmeğe 3 sık iğneyi bir kere daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi 8 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. Arttırma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı ilmeğe 3 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Kalan 4 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4. İlmek sayım 36 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Hep bir zincir çekip geri dönüyoruz. Bir sıra 36 sık iğneyi örelim. 36 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı ilmeğe 3 tane sık iğne örelim. 1, 2, 3. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. 10 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sık iğne ördük. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Kalan 5 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlmek sayım 44 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir sıra 44 sık iğneye örelim. 44 sık iğneyi bir sıra ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. Arttırma yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. 12 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı ilmeğin içine 3 tane sık iğne örelim. 1, 2, 3. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı ilmeğin içine 3 sık iğne örelim. 1, 2, 3. 6 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmek sayımız 52 oldu. Bir zincir çekip geri dönelim. Bir sıra 52 sık iğneyi örelim. Bir sıra 52 sık iğneyi ördüm. Geri dönüyorum. Bu sırada kol ayrımlarını yapacağız. Önce 8 sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 ilmek atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve 16 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 ilmek atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalan 8 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kol ayrımlarını yaptık. Şöyle. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Buraya 8 sık iğne örmüştük. Örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zincirlerin üzerine 8 zincirin üzerine 8 sık iğne öreceğim. Zincirlerin düz yüzünü kendime çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İki kol arasında şuraya 16 sık iğne örmüştük. Buraya 16 sık iğnemizi örelim.
6 sık iğneyi ördüm. 8 zincirin üzerine 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şurada da 8 sık iğne örmüştük. 1 2 3 4 5 6 7 8. 48 sık iğnemiz var. Artık 48 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. Ama şuraya da bir tane ilik açalım. 1 2 3 4 5 6 7. Geri dönüyorum. Sık iğnelerimi örüyorum. 48 sık iğne örüyorum. 48 sık iğneyi kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Bluz istediğimiz boy uzunluğuna gelene kadar öreceğiz. Bir kere daha ilik açalım. Yine bu tarafta olsun açtığımız ilik. Onu da nerede açacağımı sizinle bittikten sonra paylaşırım. Şimdi 48 sık iğneyi düz bir şekilde örelim. 48 sık iğneyi 10 sıra boyunca ördüm. 8. sırada ilik açtım. Yani 8. sırayı ördüm, ilik açtım, 2 sıra daha ördüm. Toplamda 10 sıra ördüm. Şimdi yakayı yapacağız. Şu ipimizi kestiğimiz, ipimizin olduğu zincirden başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim ilk zincire sık iğne öreceğim. 1 2 3 14 sık iğne örelim zincirlerin üzerine. Yakaya 14 sık iğneyi ördüm. Tam ortasına geldik bluzun. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Üç sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. İlmek sayım 15 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 15 sık iğneyi örelim şuraya kadar. 15 sık iğneyi ördüm. Şimdi yaka süslemesi yapacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum. İlk ilmeğime kaydırma yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2 kaydırma yapacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 kaydırma yapıyorum. Bunu 8 kere tekrarlıyoruz. Sıranın sonuna kadar. 1 2 3 1 2 kaydırma 1 2 3 1 2 kaydırma 1 2 3 8. de bir tane kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Yakanın bir tarafını bitirdik. Diğer tarafını da aynı şekilde öreceğiz. Ama ipimizi şuradan geçireceğiz. Örgümüz düz olsun diye.
Şöyle duracak yaka. Şuradan geçireceğim ipimi. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, 14 sık iğne örüyorum. Bu yakada yaptığımız işlemleri burada da uygulayacağız. 14 sık iğne öreceğiz. Bir zincir çekip geri döneceğiz. Bir arttırma 13 sık iğne öreceğiz. 15 sık iğne olacak. Yine bir zincir çekip geri döneceğiz. 15 sık iğneyi öreceğiz. Sonra da şu kenar süsünü yapacağız. Bitecek. Aynı bunu da ördüğümüz gibi bu tarafı da örelim. Yakanın diğer tarafını da ördüm. Şimdi böyle havada duruyor. Şuradan şöyle dikebiliriz şu kısımları. Havada durmaz. Kolun birini ördüm. Diğerini birlikte öreceğiz. Biz kol ayrımını yaparken 8 tane zincir çekmiştik. Bu 8 zincir koltuk altında. 10'da sık iğne atlamıştık. Bu da omuzda. 18 sık iğnemiz var. Ama ben köşelere de sık iğne öreceğim. 20'ye çıkaracağım sık iğne sayısını. 1, 2, 3, 4. Şu tam ortadan ipimi geçireceğim. 1, 2, 3, 4 de sağ tarafta kalacak. Buradan ipimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim zincire sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne ördüm. Şu köşeye de bir sık iğne örüyorum. Omuza 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Omuza 10 sık iğneyi ördüm. Şu köşeye bir sık iğne örüyorum. Koltuk altındaki zincirlerin üzerine 4 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4. 20 sık iğnemiz oldu. Ben sık iğneleri çapraz sık iğne olarak örüyorum ama elimi gevşek tutarak örüyorum. Eğer siz sıkı örerseniz bu sıra sayılarını 1-2 tane arttırmanız gerekir. O zaman kısa kalır kol. İşaretleyici ipimi yerleştiriyorum. Artık spiral şekilde öreceğim. Bu sırada bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. 10 defa. Bir sık iğne, bir tek bir çift örüyorum. Bir arttırma. Toplamda 10 defa bir sık iğne, bir arttırma yapalım bu sırada. İlmek sayımız 30 olacak. Toplamda 10 defa bir sık iğne, bir arttırmayı ördüm. 30 sık iğnem var. Bu 30 sık iğneyi 13 sıra boyunca örelim. 30 sık iğneyi 13 sıra ördüm. Bu sırada her bir ilmekte azaltma yapacağız. 15 tane azaltma yapıyoruz. 1, 2, 3, 15 azaltma yapalım. 15 sık iğnemiz olsun sıra sonunda. 15 tane azaltma yaptım. 15 sık iğnem var. Bir sıra
15 sık iğneyi örelim. Bir sıra 15 sık iğneyi ördüm. Bu sırada her bir ilmeğe arttırma yapacağız. 15 arttırma yapacağız. Her bir ilmeğe çift batıyoruz. Tekrar sayımızı 30'a çıkaracağız. 15 arttırma yapalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. 15 arttırmamı yaptım. 30 sık iğnem var. 30 sık iğneyi 5 sıra örelim. 30 sık iğneyi 5 sıra örelim demiştim ama 4 sıra ördüm. Şimdi kol ucu süslemesi yapacağız. Şöyle yakadaki gibi. İlk ilmeğimize kaydırma yapalım. 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. 2 tane kaydırma yapalım. 1, 2. 3 zincir çekelim. 2 tane kaydırma yapalım. Sıranın sonuna kadar bunu tekrarlayalım. 15 tane yapacağız. Sonra kolumuz bitmiş olacak. Kolun ucundaki süslemeyi bitirdim. Kolları bitirdik. Şuraları şöyle dikerek kalkmalarını engelledim. Şöyle şurası kalkık durmuyor. Ben ütülemiştim. Ama şurası kalkık duruyordu. Burayı da şöyle diktim. Şuradan kalkan yerleri diktim, havaya kalkan. Böyle sabit duruyor. Düğmeler diktim iliklerin karşısına. Ve ön fırfır yaptım bir tarafa. Diğer tarafı birlikte yapacağız. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Şu krem renkli ipten biraz şöyle ip keseceğiz. Şöyle yapacağız. Ben şu 4 sırayı atladım. 1, 2, 3, 4. Şuradan kolunda bir ilmek sağından, solundan başladım. Bunun da sağından başlayacağım. Yani şuradan başlayacağım. Şöyle. Hemen kol dibinden değil, yanından. Şöyle şuradan. 4 sıra yukarıdan başlıyorum. Şöyle yapacağım. İpimi geçiriyorum. Şu alttan alacağım ipimi. Kaydırmalar yapacağız. Önümdeki ilmeğe batıyorum. Alttan ipimi alıyorum. Şöyle kaydırma yapıyorum. Çok sıkmadan bol bırakıyoruz. 1, 2, alttan alıyorum hep ipimi. Şöyle. 3, 4, 12 kaydırma yapacağım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane atladım sanırım. Çünkü şu yakanın dibine kadar yapıyoruz şöyle. Yaka dibine kadar. Şuraya atlamışım. Şuraya. Sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane oldu. Şimdi bu ipimi çıkarıyorum şöyle. Bu tarafa doğru öreceğiz.
Örgümüzün düz yüzü burası olacak. Şu son kaydırmadan şöyle ipimi geçirdim. 2 zincir çekiyorum. Aynı kaydırmanın içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3. Sonraki kaydırmadan alıyorum şöyle. Bu kaydırmaya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu W olarak belirteceğim ekranda. Yani toplamda 36 tane ikili trabzan yapacağım burayı. Ama sayı çok da önemli değil. Bir fazla, iki fazla, iki eksik olabilir, fark etmez. Burayı fırfırlarımızı yapalım. Şunu belirtmek istiyorum. Bu tarafta kaydırmalarıma buradan başlamadım. Şurada yaka dibinden başladım. Buradan başlayarak aşağıya doğru kaydırma yaptım. Çünkü geri döndüğümde örgümün düz olması için buradan başlamam gerekiyordu. En son şurada kaydırmamı yaptım. Sonra geri dönüp 2 zincir çekerek trabzanlarımı bu taraftan örmeye başladım. Düz olsun diye örgüm. Bu iç tarafa baksın diye. Şimdi her bir kaydırmanın içine 3 tane ikili trabzan örelim. Bluzumuz bitti. Şöyle arkasını da göstereyim. Şimdi jileyi örmeye geçebiliriz. Jileyi öreceğiz. Bu renkli, koyu sarı renkle öreceğim jileyi. Benim ipimin markası Alize Cotton Gold. Renk kodu 216. Koyu sarıdaki bu tonu yakalamak istiyorsanız, Alize Cotton Gold dışında bir marka istiyorsanız, Kartopu Cotton Love'ın da koyu sarı rengi aynı tonda. Gazal Baby Cotton'un da koyu sarı renk tonu aynı bu şekilde. Nako'nunki biraz daha koyu. Yine 2 numara tığla başlıyoruz örmeye. Zincir çekiyoruz. 1 2 3 45 zincir çekelim. 45 zincir çektim. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. Sık iğneler örüyorum. 1 2 3 44 sık iğne örelim sıranın sonuna kadar. 44 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. İlk ilmeğime sık iğnemi ördüm. Bir sıra daha 44 sık iğneyi örelim. 44 sık iğneyi bir sıra daha ördüm. Şimdi tığ değişikliği yapacağım. 2 milimlik tığımı bırakıyorum. 2.20 milimlik tığımı alacağım. Bundan sonra arttırmalar yapacağız. Etek kısmında. Daha hacimli durmasını istediğim için etek kısmının tığımı büyüttüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Arttırmalar yapacağız. Artık çapraz sık iğne ile öreceğim. Biraz elimi yine gevşek bırakıyorum. Çok sıkmayalım. Aynı ilmeği 3 tane sık iğne örüyorum. Arttırma yaparken 2 tane örüyorduk. Bu sefer 3 tane örüyorum. Ekranda da W olarak belirtiyorum bunu. Aynı ilmeğin içine 3'er sık iğne öreceğiz. Bunu 44 kere tekrarlayacağız. 44 sık iğnemiz var. Sıranın sonunda ilmek sayımız 132 olacak. Arttırmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. 132 sık iğnem var. Şimdi şu iki ucu birbirine birleştireceğiz.
sık iğne öreceğim. Şöyle. 1 2 3. Şu ilk sık iğnemize, birinciye işaretleyici ipimizi geçirelim. Artık böyle spiral şekilde örelim. Kaydırma yapmayacağım ben. Direkt sık iğne ile başladım. Örüyorum. 3 4 5 6 132 sık iğneyi istediğimiz etek boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Kaç sıra ördüğümü sizinle ördükten sonra paylaşacağım. Ekranda da şu an yazıyor. 132 sık iğneyi düz bir şekilde örelim. 132 sık iğne 24 sıra boyunca ördüm. Şimdi renk değiştireceğiz. Krem renge geçeceğim. Etek ucuna fırfır yapacağız. İkili trabzanlar yapacağım ve bilow'dan öreceğim. Tığımın üzerine ip alıyorum. Bilow'dan arka ilmeklerden ikili trabzanlar yapacağız. Arttırma yapıyorum. Yani bilow'a aynı ilmeğe 2 tane ikili trabzan örüyorum. 132 ilmeğimiz var. 132 tane arttırma yapacağım ikili trabzanlarla. 132 toplam 264 tane ikili trabzanımız olacak sıranın sonunda. Etek ucuna 264 ikili trabzanı ördüm. Şimdi süsleme yapalım. Yakada yapmıştık, bluzun yakasında. Aynısını yapacağız. İlk ilmeğime kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip 2 tane kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip 2 tane kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 2 kaydırma. Böyle sıranın sonuna kadar etek ucumuzu süsleyelim. Jilenin etek kısmını bitirelim. Etek ucu süslemesini bitirdim. İpimi kestim. Şimdi şu belde yaptığımız zincirlere ipimizi geçireceğiz ama 2 numaralı 2 milimlik tığ kullanacağım. Sadece 2.20'yi etek kısmında kullandım. Onun dışında bebeğin tüm yapılış aşamalarını 2 numaralı tığ ile ördüm. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim zincire sık iğne örüyorum. 1 2 3 44 sık iğne örelim. Böyle 44 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir sıra daha 44 sık iğneyi örelim. Bir sıra 44 sık iğneyi ördüm. Şimdi ilik açacağım. Belde 1 2 3 4 5 6 7. Geri dönüyorum. Sık iğnelerimi örmeye devam edeceğim. 1 2 3. Sıranın sonuna kadar 44 sık iğneyi örelim. Şuraya düğme dikeceğiz şöyle. Bir sıra daha 44 sık iğneyi örelim. Belimizi bitirelim. 44 sık iğneyi ördüm sıra sonuna kadar. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle oldu. Şimdi ön kısmını yapacağız jilenin. 44 sık iğnemiz var. 17 sık iğne atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sık iğne atlıyorum. 18. sık iğneyi ipimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum.
Zincir çektiğim, ipimi geçirdiğim ilmeğe sık iğne örüyorum. 10 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ortalamış olduk. Şimdi bu 10 sık iğnenin sağında da 17 sık iğne var. Solunda da 17 sık iğne var. 17, 17, 34, 10 daha 44. 44 sık iğnemiz vardı jilenin belinde. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Geri dönerek öreceğim. Bu 10 sık iğneyi geri dönerek 5 sıra daha örelim. 10 sık iğneyi 5 sıra örelim demiştim ama 6 sıra ördüm. Bir sıra daha örelim. Şu sol tarafa geçelim. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Şimdi askıyı yapacağız. Şöyle ilk sırada 10 sık iğne örmüştük bele. Oradan şuradan ipimizi geçirelim. İpi geçiriyoruz. Bir zincir çekeceğiz. Sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Kaydırmalar yapacağız kenara. Yukarıdaki ilk ilmeğimize de kaydırma yapıyoruz. Askıyı yapacağız şimdi. 30 zincir çekelim. 1, 2, 3. 30 zincir çekelim. 30 zincir çektim. İlik açacağız. 6 tane zincir atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. zincire sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğnelerimizi gevşek değil, sık örelim. Zincirlerin üzerine 24 tane sık iğne öreceğiz. 24 sık iğneyi örelim. Zincirlerin üzerine 24 tane sık iğne ördüm. Sonraki ilmeğe kaydırma yapıyoruz. İpimizi kesiyoruz. Diğer askıyı yapacağız. Diğer askıyı bu askıda olduğu gibi şu kenardan başlarsak böyle öremeyiz. O zaman tersini çevirmem gerekecek. Örgümde ters olacak. O yüzden önce askıyı yapalım. Otuz zincir çekelim. 30 zincir çektim. 6 tane zincir atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.'ye sık iğnemizi örüyoruz. 1, 2, 3. 24 sık iğneyi örelim. 24 sık iğneyi ördüm. Şu yukarıdaki son ilmeğime batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bu yan tarafa kaydırma yapıyoruz. Bu tarafa aşağıdan başlayarak yapmıştık. Buraya yukarıdan başlayarak kaydırmalarımızı yapacağız. Örgümüz düz olsun diye yapıyoruz bunu. Şu diğer ucunu, askının diğer ucunu şuradaki ilmekten geçireceğiz. Şöyle. Bu şekilde.
Bunu yine böyle arkaya alalım. Gizleyeceğiz. Ben bunlara karşılık gelecek şekilde düğme de diktim. Şöyle. Şu zaten beldeki düğme. Şunlar da askıların düğmesi. Yerini göstereyim size. Şuradaki ilk ilmeğimiz 1, 2, 3, 4 ilmek saydım. Sonra bir ilmek aşağıya diktim. Yani hemen şu ilmekten değil, alttaki yani şuradaki ilmeğe diktim. Bunu da öyle 1, 2, 3, 4 ilmek sağa diktim. Şimdi düğmelerimizi dikelim, iplerimizi de temizleyelim. Jilemizi örerken şu bel kısmında 3 sıra sık iğne örmüştük. Oraya şimdi papatyalar yapıp dikeceğiz. Yapalım papatyalarımızı. 3 tane yapacağım bu papatyadan. Birini göstereyim size. Diğerlerini aynı şekilde örersiniz. Sihirli halka yapıyorum. Bir tane kilit zincir oluşturdum. 2 tane de zincir çekiyorum. Halkanın içine kaydırma yapacağım. Şöyle. Bundan bu çiçek yapraklarından 5 tane olacak. 1 2 Sihirli halkanın içine kaydırma yapıyorum. 2 tane yaptım. 1 2 3 tane yaptım. 1 2 kaydırma yapıyorum. 4 tane yaptım. 1 2 kaydırma yapıyorum. 5 tane oldu. Bir zincir çekiyorum. Halkamı kapatıyorum. Şöyle. Bu ipi uzun keselim, dikelim bununla. Jileye dikelim. Sonra şimdi ortasına sarı iple şöyle başta biraz ip bırakıyorum. Bir tane kilit zincir oluşturdum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle ipimi kesiyorum. Biraz bırakarak. Böyle şunu ortaya geçireceğiz. Tam ortadan, sihirli halkadan böyle olacak. Bunları bağlıyorum. Şu ipi de şöyle iç tarafa geçirelim. Şunları bağlayalım. Sökülmesin, sağlam olsun. Bağlayalım bunları. Daha sonra şu uzun ip göstereyim. Kısa ipi kesiyorum. Şuraya dikeceğim. Şöyle şu uzun iple arkaya sabitleyeceğiz, dikeceğiz. Bu papatyadan 3 tane olacak. 1, 2, 3 dikeceğiz. Bu şekilde örüp papatyalarımızı dikelim. Çiçekleri jilenin beline diktim. Jileyi bitirdik. Bu şekilde jilemiz de bitti. Artık ayakkabı yapımına geçebiliriz. Ayakkabının birini ördüm. Diğeri de aynı şekilde olacak.
9 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İkinci zincire arttırma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son zincire 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, üçüncüyü şöyle karşıya geçerek örüyorum. Aynı zincire 3 sık iğne ördüm. Şimdi şu karşıdaki zincirlere sık iğnelerimizi öreceğiz. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlmek sayımız 18 oldu. Bir sık iğne öreceğim. Bir sık iğne, bir arttırma, 6 sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane arttırma yapıyorum peş peşe. Bir arttırma yaptım. 2, 3 arttırma yaptım. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane ilmeğim kaldı. Ona arttırma yapacağım. İlmek sayım 23 oldu. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir arttırma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapacağım 3 defa. Bir sık iğne, bir arttırma, bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma 2. Bir sık iğne, bir arttırma 3 kere ördüm. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmeğim kaldı. Ona da arttırma yapıyorum. İlmek sayımız 28 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir arttırma yapıyorum. 6 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sık iğne, bir arttırma yapacağım 3 defa. 1, 2 sık iğne, bir arttırma. Bir kere ördüm. 1, 2 sık iğne, bir arttırma. 2 kere ördüm. 1, 2 sık iğne, bir arttırmayı 3 kere ördüm. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6,
7, 8. Bir tane ilmeğim kaldı. Ona da arttırma yapıyorum. İlmek sayım 33 oldu. Bu sırayı bilo'dan öreceğiz. Şöyle 33 sık iğneyi. Bir sıra 33 sık iğneyi bilo'dan öreceğiz. Daha sonra şu kalan filolara şöyle krem renkli ipimizi sık iğneler öreceğiz. Bilo'dan bir sıra 33 sık iğneyi örelim. 33 sık iğneyi bir sıra bilo'dan ördüm. Şimdi her iki kanadı da alarak örüyorum 33 sık iğneyi. 2 sıra 33 sık iğneyi örelim. 33 sık iğneyi 2 sıra ördüm. 11 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 tane azaltma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan 12 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlmek sayım 28 oldu. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 8 ilmek atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'uncuya batıyorum. Sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Tabanına sık iğneler öreceğimizi söylemiştim. Şöyle işaretleyicimin dibindeki ilk ilmekten ipimi geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe, ipimi geçirdim ilmeğe sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Sıranın sonuna kadar 33 sık iğne örelim bir sıra. 33 sık iğneyi ördüm. İlk zincirime kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Bu ipleri şöyle içeriye alacağım. Şunu ve şunu. Bunları içeride bağlayacağım.
Şu ipi de içeride gizleyelim. Şimdi papatyayı öreceğiz. Bu papatya biraz daha büyük. Jilenin beline yaptığımızdan. O yüzden göstereceğim nasıl yaptığımı. Sihirli halka yapıyoruz. Kilit zincir oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ip alıyorum. Halkanın içine batıyorum. Çok uzatmayalım. Bu kadar yeter. 3 ipim var. Tekrar tığın üzerine ip alıyorum. Tığımın üzerinde 5 ip varken hepsini tığdan çıkarıyorum. Bir tane kilit zincir oluşturuyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Halkanın içine kaydırma yapıyorum. Bir yaprağını yaptık. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ip alıyorum. 3 ip var. Tekrar tığın üzerine ip alıyorum. 5 ip var. Hepsini aynı anda tığdan çıkarıyorum. Kilit zincir yapıyorum. Bir tane daha zincir. Kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ip alıyorum. Bir kere daha tığın üzerine ip alıyorum. Bir kilit zincir oluşturuyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bundan 5 tane olacak. Tığımın üzerindeki 5 ipi aynı anda çıkarıyorum. Kilit zincir, bir zincir daha. Kaydırmayla bağlıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir kilit zincir, bir zincir daha. Kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Bir zincir çekiyorum. Halkayı kapatıyorum. Halkayı sıkıca kapatalım. Şu ipi biraz uzun keselim. Bununla dikeceğiz. Şununla. Bunu gizleyelim arkada. Şu ortasındaki sarı kısmı yapalım. Başta biraz ip bırakıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum. Bu zincirleri şöyle düğümleyeceğim. Sıkıca şöyle toparladım. Bunları şu aradan çıkaracağım. Şöyle. Düğümlüyorum. Sıkıca düğümlüyorum. Bunları keseceğim. Bu papatyalardan şapkaya da yapacağız. Aynısını öreceğiz. Şimdi ayakkabının birinin çiçeği bu tarafta, diğeri de bu tarafta olacak. Papatya. Dış taraflarda oluyor ayakkabının dışında. Bunu böyle buraya dikelim. Nereye diktiğimi net olarak göstereyim size. Şu ayakkabının önündeki zincirin hemen dibine. Şuraya şöyle dikeceğim. Şu şekilde. Dikelim. Ayakkabıları da bitirdik. Bu bölümün sonuna geldik. Son bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.